Merhaba, bugün 16 Mayıs 2021, günlerden cumartesi. Konu başlığımız, verginin vergisi var da cezanın vergisi yok mu? Başlığı altında ilginç ceza uygulamaları ve cezalardan, niteliklerinden, cezaların niteliğinden kısaca bahsetmeye çalışacağız. Devlet kuralları koyar, ihlali halinde uygulanacak yaptırımları belirler ve buna göre hukuk kuralını ihlal edenlere yaptırım yani ceza uygulanır. Hukuk kuralı ihlallerinin bir kısmı ağır niteliktedir. Bunlara cürüm ya da suç diyoruz. Diğeri ise hafif niteliktedir. Hafif nitelikte olanlara da kabahat diyoruz. Kabahatlere idari cezalar uygulanır genellikle. Suçlara, cürümlere de mahkeme kararıyla özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar da dahil olmak üzere mahkeme kararıyla yaptırım uygulanır, ceza uygulanır. Bizim ağır nitelikte fiillerle ilgili bir şeyimiz yok. Konumuzun dışında, bugünkü konumuzun dışında. Bugünkü konumuz kabahatlerle ilgili. Şimdi devletin başkasına devredemeyeceği, özellikle özel sektörü, özel kesimi kastediyorum, temel yetkileri vardır. Bunlardan bir tanesi asker almadır. Bir diğeri para basmadır. Bir diğeri vergi toplamadır. Bir diğeri de cezalandırma yetkisidir. Devlet cezalandırma yetkisini özel şahıslara devredemez. Muhakkak devletin ya da devletin yetkili organının, idarenin cezayı uygulaması gerekir. Özel sektöre devredilemez. Vergisi nedir? Konu başlığımızda yer alan, kamuoyunun gündeminde yer alan örneklerden bir tanesi özel tüketim vergisi, ÖTV diye kısalttığımız özel tüketim vergisi üzerinden katma değer vergisi alınmasıdır. Bu da katma değer vergisi kanununda matrahın unsurları arasında vergilerin fon paylarının da sayılmasından kaynaklanır. Yani önce bir ÖTV hesaplanıyor, bir de bunun üzerinden katma değer vergisi alınarak verginin vergisi alınmış olur. Bir diğer verginin vergisi olayı gelir vergisiyle ilgili. Ücret gelirlerinden işte bir tahakkuk müzekkeresi dediğimiz işte belgeler düzenleniyor. Bu damga vergisi kanununda da belli bedel esası vardır nispi vergilerde. Belli bedel kağıdın üzerinde yer alan toplam bedeli neyse bunun üzerinden damga vergisi alınır. Tabi bu toplam bedel içerisinde gelir vergisi de olduğu için gelir vergisi üzerinden damga vergisi alınmak suretiyle verginin vergisi karşımıza çıkmış olur. Tabi verginin vergisi olmaması gerekir vergi sisteminde. Vergileme ilkelerine aykırıdır. Ancak daha ilginci cezanın vergisi olayını anlatmak istiyorum. Bazen cezalardan da vergi alınması söz konusu olur. Gayet bir olay, yani akla sığmayan, mantığa sığmayan ilginç bir olay. Bunlardan bir tanesini öncelikle bahsedeyim. 2017 yılında yoğun olarak gündeme gelen bir köprü geçiş ücreti olayı vardı. Şimdi devlet acaba önce vergiyi toplamalı, buna göre mi kamu hizmeti sunmalı, yoksa yapacağı kamu giderlerine göre mi vergi toplamalı sorusu karşımıza çıkar. Benim kişisel düşüncem ve inancım şudur ki, devlet önce vergiyi toplamalı, topladığı vergiye göre kamu hizmeti sunmalıdır. Devlet, mali literatürde paternalist devlet yaklaşımı denilen bir kavram vardır. Paternalist olayı, pater yani pederden gelen bir olaydır. Ama bizim Türk örf ve adetlerine, geleneklerine göre baba devlet yaklaşımıdır. Baba devlet yaklaşımında devlet babadır. Devlet baba fertleri korur. Onların sosyal menfaatlerini onlardan daha çok korur. Onun için hastalanmasınlar diye aşı yapar. Kaza olduğu zaman can güvenliği sağlansın diye emniyet kemeri takmadın diye ceza yazar. Cezalandırır. Bazen de teşvik eder. Güçsüzleri korur devlet. Fakirlere işte sosyal yardımlaşma, dayanışma fonu aracılığıyla yardım eder.
gibi bir kısım düzenlemeler yapar. Yani baba devlettir. Baba evlatlarına nasıl şefkatle koruyucu bir şekilde yaklaşıyorsa devlet de vatandaşlarına bu şekilde yaklaşması gerekir. Bu baba devlet olmanın, hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Bu konuyla ilgili olarak devlet bütçesinin yetmediği sebebiyle olabilir ya da diğer nedenlerle olabilir. Bazı hizmetleri, bazı yatırımları sermaye şirketlerine yani özel kesime devrediyor. Nedir bu? Yap işlet devret modeli. Diyor ki bunu yap. Genellikle köprü, tünel, yol, otoyol gibi alanlarda görüyoruz bunu. Bunu yap, işlet. Sana talep garantisi de verelim. Kanunda yer alıyor. Diyorlar ya geçiş ücreti garantisi. Hastanelerde de oluyor benzeri şeyler, uygulamalar. Sen buradan ücret al. İşte belli sürenin sonunda da devlete bu yatırımı devret. Gayet güzel bir mantık. Bununla ilgili bir kanun çıkmış. Kanunda geçişle ilgili, özellikle örneğimiz geçişle ilgili olduğu için ücretin belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na bırakılmış. Yani Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir ve uygulanır diyor. Eski Bakanlar Kurulu uygulaması. Tamam, karar çıkmış mı? Cumhurbaşkanı kararı çıkmış. Gayet normlar hiyerarşisi dediğimiz hukuk kurallarının basamaklandırılmasına uygun. Kanun var. Kanuna uygun Cumhurbaşkanı kararı var. Ücret belirleniyor. Ücretin Bakanlar Kurulu ya da yani yeni uygulamayla Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesinde bir sakınca yok. Ancak ücretin belirlenmesi dışında orada başka ceza hükümleri var. Cezalar anayasamızın 38. maddesine göre, Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinde tabii bu ağır ihlallerle ilgili düzenlemeler var. Cezaların ancak kanunla belirlenmesi gerekir. Buradan bir hukuki sakatlık var. Bunun ötesinde uygulamaya bakıyoruz. Oradaki ücretlerin belirlenmesi tamam belirle, verelim. Yararlandığımız zaman bunun karşılığını verelim, ücretini ödeyelim. Peki nasıl ödeyeceğiz? Kamunun işlettiği bu tür yatırımlarda kamu alacakları kanunu uygulanıyor. Anayasamızda yer alan 125. maddedeki sürelerin başlangıcına ilişkin yazılı bildirim tarihinden itibaren süre başlar diyor. Kamunun uygulamalarında da bu geçerlidir. İşte yoldan geçtiniz. Yoldan geçerken ne olması lazım? Ya çıkışta ödememiz lazım. Turnikeler dediğimiz alanda görevliye ödememiz lazım. Ya da aracımıza taktığımız sticker dediğimiz kağıttan cihazın okuması lazım. Şimdi araçta sticker takılı. Oradan geçiyorsunuz. Okumuyor Yani cihaz okumuyor veya sticker'da sorun olabilir. Bu ihlalli geçiş sayılıyor. İhlalli geçiş halinde Cumhurbaşkanlığı kararında bu var. İhlalli geçiş halinde biz otomobille geçtiğimiz için 4 kat. Bir defa yolun uzunluğuna göre çok kısa bir alan kullanılsa bile en uzun mesafenin ücreti alınıyor. Bayağı ağır bir karşılık. Bunun dışında otomobil için 4 kat, bazı araçlar için 10 kat tutarında da ceza uygulanıyor. Kim uyguluyor bu cezayı? Otoyolu yap işlet devret modeliyle işleten sermaye şirketi uyguluyor. Peki cezaların amacı nedir? Cezaların amacı şudur. Devlet niye hukuk kuralı ihlallerine ceza uygular? Islah etmektir. Kişiyi ıslah etmektir. Ceza öngörülmesinin amacı caydırıcılıktır. Ceza hukuk kuralları ihlal edildiği zaman ceza uygulanmasının amacı o kişiyi ıslah etmektir. Bir daha suç işlemekten, hukuk kurallarını ihlal etmekten alıkoymaktır. Tekrarlanması yani tekerrürü halinde ağırlaştırarak uygulamak suretiyle suç işleme ısrarını yok etmektir. Yani bir anlamda bazı ceza hukukçuları tekerrürü topluma karşı meydan okuma olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bunların hepsi bizim olması gerekenlerimiz. Yani devletim hukuk kurallarını ihlal ettiysem beni yakalasın, cezalandırsın.
Bunda hiç rahatsız olacak bir durum yok. Devletimizin yapması gereken de budur. Ancak özel sektöre verildiği zaman cezalandırma yetkisi, kabahat de olsa bu kural ihlali, yani hukuk kuralı, hadi o yoldan geçeceksen para ödeyeceksin. Özellikle Zeytinburnu Sultan Gazi arasında ben kendimle ilgili bir örnek, gidip gelen bir kişiyim. Burada İstoç civarında sanırım bir bağlantı yolundan geçiyoruz. Araçta sticker var. Bunu okumuyor ama plakamı tespit ediyor. Bir bakıyorsun işte uygulama pat diye şey geliyor. Bir icra geliyor. İcraya verilmişim. İcra geliyor. Bakıyorum şu tarihte nereye listelemiş. Nereden ne zaman geçmişim hepsini listelemiş. Bedeline bakıyorsun, mevzuata bakıyorsun. Mevzuatta diyor ki işte 7 gün içerisinde kural ihlali halinde ücreti ödersen ceza uygulanmaz. O 4 kat ceza otomobil için. 7 gün geçerse 4 kat ceza, ondan sonra pat icraya veriliyor. İcraya verilince ne oluyor biliyor musun? İcrada avukatlık ücreti, faiz, yani bir temerrüt faizini alıyor, bir 4 kat ceza uyguluyor. Onun dışında bir de cezadan katma değer vergisi alıyor. Yani cezanın vergisi pat işte karşımıza çıktı. Mevzuatla düzenlenmiş. Yani mevzuatın sağlığı bizim konumuz değil. O başka bir tartışma konusu. Peki bundan sonra bir defa uygulandı. Şey yapalım, bakalım. İnternetten takip edelim. Şirketin hesaplarından. Takip ediyoruz. 7 gün içerisinde ihlalli geçişimiz varsa ödediğimiz zaman ceza uygulanmayacak. 2 lira için 10 lira alıyor. Oranın ücreti de 2 lira yani. O bağlantı yolunun ücreti 2 lira. 7 gün geçti mi biz zaten haberdar olamıyoruz ki. Bize tebliğ edilen bir şey yok. Nerede kaldı anayasamızın bu sürelerin tebliğ tarihinden itibaren başladığına ilişkin hükmü? Kamu alacaklarında eğer bunu Karayolları Genel Müdürlüğü işletseydi bu yolu, bana tebligat yapıp bir ay ödeme süresi verecekti. Genel ödeme süresidir kamu alacaklarında. Ama özel sektöre devletten çok aşırı bir üstün avantaj sağlanmış olduğunu görüyoruz. Neyse, bu gelenleri ben öncelikle şunu söyleyeyim. Kuzu kuzu ödedim yani. Onunla uğraşacak halim yok. Tekrarlanmaması için ne yaptım? İnternet sitesinden takip ediyorum. Pat gene geldi. Yani niye geldi bu? 7 gün içerisinde yüklenmiyor internet sitesinden. Böyle bir şey görülmüyor. Haksız olmasına rağmen, hukuka uygun, kişisel düşüncem bu, hukuka uygun olmamasına rağmen bakıyoruz internet sitesinde de göremiyoruz. Ceza uyguluyor. O zaman ben şimdi o sermaye şirketi suç işlemiş olduğumda, yani kabahat niteliğinde hukuk kuralını ihlal etmiş olduğumda beni ıslah mı ediyor? Bu şuna benziyor. Ailede bir çocuk var. Küçük çocuğun terbiyesini biz başka mahalledeki başka bir insanın eline bırakıyoruz. Ailede ana baba yok mu? Abisi, ablası yok mu onu terbiye edecek, ıslah edecek? O bakımdan inanın bir vatandaş olarak bu ülkede bunu ülkemize, memleketimize asla yakıştıramıyorum. Ben öderim. Benim ödeme imkanım olabilir. Ama ödeme imkanı olmayan insanlar da olabilir. Ve bu haksızdır, hukuksuzdur bana göre. Şimdi konuyu uzatmayın. Burada cezadan vergi alınması söz konusu dedim. Yani biz cezanın vergisi olmaz mı diye sadece bunu mu görecektik? Yani bunu mu söyleyecektiniz diye düşünebilirsiniz. Daha ilgincini anlatayım. Bazen de cezanın vergisi sanırım Türk vergi sistemindeki karmaşıklıktan piyasa kendi kurallarını, kendi çözümlerini kendisi buluyor. Yani yapılan işlem yanlış da olsa cezayı gerektirmediği için bunu piyasa haline getiriyor, alışkanlık haline getiriyor. Yine araçla ilgili bir trafik kazası sonrasında sigorta şirketi araç tahsis etti. Yani kaza yapan aracımız bakıma, tamire alındığı için sigorta şirketi bize bir araç tahsis etti. Tahsis edilen araç da işte Isparta civarında hız limitini, o da 2 kilometre aşmışım. 2 kilometre aştığım için trafik cezası radardan tespit edilmiş.
şeydir, devletimiz yakalar. Orada 120 diyorsa 120'yi aşmamam lazım. Ya da yani cezayı da uygulaması lazım. Buna asla şeyimiz yok yani. En küçük bir şikayetimiz yok bu konuda. Dikkat edecektik vatandaş olarak. Ancak ilginci şu, bana tahsis edilen araç kiralama şirketinden bir telefon aldım. Mali müşaviri aradı. Dedi ki Ahmet Bey, trafik cezanız var. Evet, şirket adına kayıtlı ya araç. Ceza tabii ki oraya gidiyor. Bunu ödemeniz lazım. Peki ne yapmam lazım? Nasıl ödeyeceğiz? Biz size fatura göndereceğiz. Ama miktar biraz artacak. Dedim nasıl yani? Siz de mi ceza kesiyorsunuz? Yani trafik kesmiş zaten dedim. Radar cezaları da öyle düşük değil. Yok dedi, biz size dedi o cezayı ödüyoruz. Faturayı diyoruz cezayı. Peki ne yapıyor? Ne diye yazacaksınız faturaya? Hizmet bedeli diye. Yani siz bana ceza hizmeti mi vermiş oluyorsunuz dedim. Allah bilir katma değer de hesaplıyorsunuzdur. Evet dedi, hizmetin katma değer vergisini %18 katma değer vergisi de ekliyoruz. Yani cezanın vergisini alıyor. Şimdi diyor ki yani bundan bir maliye böyle bir uygulamadan dolayı bana ceza kesmez. Arayan kişi de mali müşavir. Dedim ki ya ben çocukluğumdan bu yana vergici insanım. Böyle bir şey olmaz. Sen bana gönder onu. Ben cezayı ödeyeyim. Sana işte dekontunu göndereyim şeklinde hallettik. Yani cezanın cezası uygulaması. Düşündüm acaba piyasada böyle belirli bir uygulama yani yasal düzenleme olmadığı için yani bu uygulama birliği nasıl sağlanır? O da ayrı bir tartışma konusu. Burada idarenin bir suçu yok. Burada vatandaşın da aslında bir suçu yok. Yani kendine göre bir çözüm bulmuş. Dedi ki biz hep böyle uyguluyoruz dedi. Bunu dedi. İşte bu şekilde yaygın olarak hiç kimse böyle bir şey akla getirmedi dedi. Böyle bir durum. Neyse bu ilginç olaylardan birisiydi. Şimdi suç ve ceza ile ilgili son olarak bir husustan bahsedip kapatmak istiyorum konuyu. Aristo'yla talebesi Kalikles suç, ceza, iyi insan, mutlu insan, mutsuz insan konusunu tartışırken Kalikles'i sıkıştırıyor Aristo ve talebesi Kalikles şöyle diyor. Unutmayın diyor. İyi ve mutlu insan kurallara uyan bilgedir. Hakikaten kurallara uyduğun zaman bir sıkıntı olmaması lazım. Öğrencilerim soruyor güçlü olmak için ne yapalım diye. Önce kurallara uyacaksın diyorum. Ama verdiğim örneklerde görüyoruz. Ya kurallara uysam bile uyamıyorsun yani uymayı başaramıyoruz bir türlü. İstesek de başaramıyoruz öyle bir niyetimiz olmasa da. Şimdi iyi ve mutlu insan kurallara uyan bilgedir. Peki kötü ve mutsuz insan kimdir dediği zaman da kötü ve mutsuz insan da diyor azap çekmeden günah işleyen, ceza görmeden suç işleyen zorbadır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Suç işliyorsunuz, ceza çekmezseniz suç makinesi olursunuz. Sürekli suç işlersiniz. Ya da hiç azap çekmiyorsanız işlediğiniz günahtan Allah korusun devam edersiniz. Ama azap çekiyorsanız pişmanlık duyar, vazgeçersiniz. Bunu vurgulamış oluyor. Sağlıkla kalın. Güzellikle kalın. Bir sonraki videomuzda bu kırsal mahalleler konusuna girmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Unutmayın, burada vergisizsiniz.